Gram altın 1000 TL'ye koşuyor. İşte istenmemişten kritik tarih. Günler kaldı. Gram altında yükseliş devam ederken, elinde altın bulunduranlar ise zirve tarihin bekler oldu. Peki gram altın ne kadar yükselecek? Piyasa uzmanı istenmemiş, gram altına ilişkin net bir rakam verdi ve yatırımcıları uyardı. İşte istenmemişten dikkat çeken yorumlar. 19 Mayıs 2022 Perşembe gününe yükselişe başlayan gram altın 931 TL'den işlem görmeye başladı. Altında yaşanan ani ataklar ise gram altının akıbetini merak ettirdi. Peki gram altın düşecek mi? Çeyrek altın ne kadar oldu? İstenmemiş, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren bu soruların cevabını verdi. Gram altında 1000 lira seviyesine dikkat çekenmemiş, tarihte verdi. İşte o açıklamalar. Gram altın 1000 TL'ye koşuyor. Amerika Merkez Bankası'nın Fed şahin açıklamalarından sonra aldığı 50 baz faiz artırma kararından sonra piyasalarda hareketlenmeye başladı. Mayıs başından bu yana yükselişe geçen doları altın takip etti. Gram altın alanlar ise 931 seviyesine ulaşarak 19 Mayıs tarihine yükselişle başladı. Elinde altın olanlar satmak için uygun tarihi kollarken, piyasa uzmanı istenmemişte altın için kritik bir seviye verdi. İsabetli tahminleri ile bilinenmemiş, Temmuz ayında gram altının 1000 lira üzerine çıkacağını belirterek şunları kaydetti. Gram altın fiyatında ekran ile serbest piyasa arasından 20 Türk Lirası fark var. Gram altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Temmuz'da 1000 lira üzerini görecek. Benim öngörüm her geri çekilmeye bir alım fırsatı olarak değerlendirmek yönünde olacak. Haziran ayında dolarda yeni hamleler geliyor. Piyasalarda ons altının baskılandığına dikkat çekenmemiş, bu baskılanmanın Temmuz ayında kırılacağını her açıklamasında yineledi. Memiş, doların baskı kabuğunu kırmasından sonra yükselişe geçmesiyle beraber dövizle borçlananları uyardı. Fed'in 26 Mayıs'ta alacağı faiz kararının piyasaları şekillendireceğini söyleyen Memiş, dolar, Türk lirası kurunda direnç seviyesi 15.80'di. Buranın kalıcı olduğunu görüyoruz. Bir sonraki seviye 16,40 bandıdır. Ancak bu seviyenin görülüp görülmeyeceği 26 Mayıs'ta gerçekleşecek Merkez Bankası faiz kararına bağlı olacak. TCMB bir müdahale yapabilir ya da gözlemleyebilir. Benim tahminim tekrar 16 üzerine çıkması ve Haziran ayında yeni hamlelerle kısa vadeli bir baskılanma bekliyorum. Dolar gram altın başta olmak üzere diğer yabancı para birimlerini destekliyor, ifadelerini kullandı. Altında yaşanan hareketliliği değerlendiren uzmanlar, yaşanan hareketin bir bahar düzeltmesi mi olduğunu ve yükselişin devamının gelip gelmeyeceğini anlamak için izlenmesi gereken fiyat aralığı için 12-30 aralığına işaret ediyor. Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinden çok da anlam verilemeyen bir şekilde sert bir düşüş yaptı. Bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışı, diğer yandan artan ekonomik riskler ve merkez bankaların politikaları değerli metal piyasalarında belirsizliği artırıyor. Uzmanların aşağıda ve yukarıda fiyat beklentileri arasındaki makas açılıyor. Yatırımcı pozisyon almakta zorlanıyor. Fiyatların kendini 1960 doların üzerine tekrar atması halinde de altın için yönü belirleyecek. Kritik günlerin başlayacağı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz artışını 25 baz puan ile beklenen seviyede tutması, uluslararası piyasalarda altın fiyatını yukarı çekti. Fed kararı sonrası bir ara 1900 dolar ons seviyesinin altını test eden spot altın, daha sonra 1935-1950 bandına geri döndü. Analistler, altın fiyatının 1960-1980 dolar ons bandında yeniden test etme olasılığının bulunduğunu belirtirken, destek olarak 1900-1890 dolar ons aralığını göstermeye devam ediyorlar. Değerli metaller uzmanı Florian, görünmez altında yaşanan hareketin bir bahar düzeltmesi mi olduğunu ve yükselişin devamının gelip gelmeyeceğini anlamak için izlenmesi gereken fiyat aralığı için 1962-0030 aralığına işaret ediyor.
Analiste göre 1960 doların altında ayı görünümü sergileyen altın piyasası, 2030 doları aşarsa alım furyası ile karşılaşabilir. FED kararının ardından Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, küresel ekonomik büyümeye yönelik artan riskler, Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvili getirisi ve dolarda düzeltme piyasaların odağında. Ancak uzmanlar Fed'in çok daha sıkı bir para politikası öngördüğü bir ortamda Ukrayna'da sorunların geride kalmasının güvenli liman arayışını azaltarak altının arkasındaki desteğin önemli ölçüde azalmasına neden olabileceği uyarısı yapıyor. Altındaki sert gerileme, finans kuruluşlarının beklentilerini törpülemiyor. Credit Suisse'deki stratejistler halen sarı metalin 2.285-2.300 dolar bölgesine gitmesini bekliyor. Banka, 1863 doların üzerinde kaldığı sürece altındaki zayıflamanın geçici olduğunu savunuyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor. Altın, 2075 dolarlık rekor yüksek seviyeye sınırlandı. Ancak bizim öngörümüz bunun geçici bir gerileme olduğu, 55 günlük ortalama 1863 dolar desteği korudukça yükselişin devam edeceğim. Bize göre direnç seviyeleri 2120 ve 2167 dolar. Nihayetinde 2285-2300 doların test edileceğini tahmin ediyoruz. Bankanın bu hafta yayımlandığı raporda altın şu ifadeler kullanıldı. Makroekonomiye yönelik görüşümüzü değiştirdik. Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımlar ticarette kalıcı bir yeniden düzenlemeyi tetikliyor. Rusya kaynaklı arz sorunlarının yaklaşık bir yıl süreceğini düşünüyoruz. Tüketici fiyat enflasyonunun daha geniş çapta artmasını ve tüketim üzerinde baskı oluşturmasını bekliyoruz. Büyümenin daha zayıf olacağını, enflasyonun daha yüksek olacağını ve merkez bankaların bu yeni zorluklara farklı tepkiler vereceğini düşünüyoruz. Bu yeni görünüm sonucunda reel getirilerin baskı altında kalacak. Ayrıca piyasalarda riskli bir ortam ve güvenli liman talebi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri dolarının yükselmesini bekliyoruz. Altın fiyatları mevcut ortamda desteklenir ancak fiyatlarda yüksek oynaklık görebiliriz. 2022 sonu ve 2023 sonu için yeni altın fiyat tahminlerimiz ons başına 2000 dolar seviyesinde bulunuyor. Araştırma ajansı Fit Solutions Country Risk Industry Research, bu yıl için altın ortalama fiyat beklentisini 1650 ile 1700 dolar ons arasında iken ons başına 1800 ile 1900 dolara revize etti. Kuruluş, Ukrayna Savaşı ve artan küresel enflasyona endişeleri ortamında altının rallisinin süreceğine inanıyor. Fit çalışımız altın fiyatının Covid-19 öncesi seviyelere kıyasla yüksek kalmasını bekliyor. Uzun vadede ise risk duyarlılığı geri döndüğü ve altının çekiciliğinin azaldığı için altın fiyatlarının gevşeme yolunda kalmasını bekliyor. 2026 yılında fiyatın 1600 dolara geri geleceğini öngörüyor. Geçtiğimiz hafta tüm zamanların zirvesini zorladıktan sonra altın yaklaşık 150 dolar değer kaybetti. Ons altındaki düşüşü açıklayabilecek birkaç faktör var. Fed'in 2020 yılından bu yana ilk faiz artırımı gerçekleştirmesi. Fed'in para politikasında sıkılaştırmaya devam edeceği öngörülüyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam ettirilen ateşkes görüşmeleri yatırımcıyı rahatlatıyor. Ham petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Piyasalarda risk algısının geliştiği görülüyor. Dünya genelinde borsa endekslerinde yükselişler var. Avrupa Merkez Bankası yapmış olduğu değerlendirme ile Avrupa bölgesinde resesyon riski görmediğini açıkladı. Bildirdiğimiz üzere altın Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED faiz açıklamaları sonrası hareketlenme yaşadı. Hep uzmanların uzun zamandır beklediği gibi 25 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirdi. Bunun ardından geçtiğimiz günlerde hafif geri çekilme yaşayan altın ivme kazandı. Peki sırada neler var? Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş açıkladı. İşlenmemiş çarşamba akşamı açıklanan FED faiz oranları ve altın dolar hakkında yorumlarını aktardı. Uzman, Fed'in faiz artırımının beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini, bu nedenle piyasada çok büyük bir değişiklik olmadığının altını çizdi. Altın ve gümüş fiyatlarının geçtiğimiz 3 hafta boyunca yatırımcılar için yüksek seviyede olduğunu ifade ettiğini belirten Meçmiş, düşüş trendinin bu hafta başladığını belirtiyor. Geçtiğimiz haftalar boyunca piyasada Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle artış görülüyordu. Memiş'in bahsettiği düşüş eğilimine kadar sürebilir.
Uzman isim altın ve gümüşteki bu geri çekilmenin ben 12 hafta daha süreceğini tahmin ediyorum ifadelerini kullandı. Bir süredir gram altında yıl içerisinde 1450 liranın görüleceğini belirten işlenmemiş, bu tahminini yineledi. Ancak kısa vadede düşüşlerin yaşanabileceğini, gram altının 880-870 ve hatta 850 liraya düşebileceğini belirtiyor. Bu durumun alım fırsatı yarattığını ancak düşüşün kalıcı olduğunu düşünmediğini söylüyor. 2022 yılı altın için zirveleri gösterecek mi? Üstlenmemiş kısa vadeli beklentisinin aksine uzun vadede yükselişe işaret ediyor. Uzman, 2022 yılı analiz raporunda gram altının 1450 lira, ons altının 2150 dolara yükseleceğini öngördüğünü söylüyor. 2022 yılının genel olarak kafa karışıklığı ile dolu problemli bir yıl olacağını belirten Meçmiş, bu nedenle yatırımcıların varlıklarını çeşitlendirmesini tavsiye ediyor. Farklı yatırım araçlarına yatırım yapılmasını, uzun veya orta vadeli yatırımcı olunmasını söylüyor. 2022 yılında altın, gümüş ve kripto paralar bildiğin yarışacak. Çok kafa karışıklığı olduğu için birbirleriyle yarışarak bu süreci tamamlayacaklar ifadelerini kullanan uzman, piyasalarda enflasyon, küresel daralma, güvenli liman talebinin artması gibi faktörlere de işaret ediyor. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir, dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.